Merhaba dostlar. Bugün konumuz tarihte Baltacı Mehmet Paşa ve Rus çariçesi Katerina arasında geçen aşk hikayesi. Bu iddia Rus çariçesi Katerina'nın Baltacı'nın çadırına yaptığı bir ziyaretten kaynaklanıyor. Kimileri bunun bir palavra olduğunu düşünürken kimi tarihçiler olayın doğruluğu konusunda ısrarcı. Peki nedir bu Baltacı Katerina aşkı? İşte bu videomuzda günümüze kadar uzanan bu tartışmalı meseleyi aydınlatacağız. Öncelikle Baltacı'yı kısaca tanıyalım. 1662 yılında Çorum'un Osmancık ilçesinde doğmuştur. Akrabalarından Hacı Sefer Ağa vasıtası ile saraya girmiştir. Burada önce baltacı olmuştur. Güzel sesi, temiz yüzlü, yakışıklı ve akçapakça bir insan olması onu öne çıkartan niteliklerdir. 1704'te ilk kez sadrazam olmuştur. Bu sırada tarihi geleneğimize uyarak kendi eşini dostunu önemli işlere yerleştirmeyle uğraşmıştır. Daha başka bir iş yapmadan 3 Mayıs 1706'da sadrazamlıktan azledilmiştir. 4 sene sonra ikinci kez sadrazam olmuştur. Tarihi sicilli Osmanlı kaynağına göre Baltacı Mehmet Paşa akıllı, tedbirli, cesur, vakur, bunun yanında düzenbaz, hilekar ve gaddardır. Osmanlılar Ansiklopedisine göre ise mizaç bakımından hırslı ve devlet işlerinde entrikaya meyilli bir kimsedir. Katerina ise Letonyalı köylü bir ailenin kızı olarak 1684'te dünyaya gelmiştir. Asıl adı Marta Skavronska'dır. İsveç ile yapılan savaşta esir alınmıştır. Rus çarı 1. Petro onunla ilk kez 1703'te karşılaşmıştır. Marta 1707'de Ortodoks inancına geçerek adını değiştirmiştir. Petro 1712'de Katerina ile resmen evlenmiştir. Çariç olduktan sonra çiftin 11 çocuğu dünyaya gelmiştir. Kahramanlarımızı tanıdığımıza göre şimdi hikayeye girebiliriz. Baltacı'nın ve Katerina'nın yaşadığı 18. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti ile Rusya arasında senelerdir devam eden bir anlaşmazlık vardır. Rusya'nın biti yeni kanlanmakta ve Deli Petro öncülüğünde saldırgan bir tavır sergilemektedir. Bunu fark eden Osmanlı 1711'de Rusya'ya savaş ilan etmiştir. İşte skandalımızın baş kahramanı Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa hikayeye tam da burada dahil olmuştur. Baltacı aldığı emir ile beraber ordu kumandanı olarak Rus çarı Petro'nun ordusunu bulabilmek ve ona dersini vermek için Davutpaşa kışlasından sefere çıkmıştır. İki ordu 19 Temmuz sabahı Prut Nehri sahilinde karşılaşmışlardır. Baltacı'nın kuvvetleri Ruslara cepheden saldırarak perişan etmiştir. Sonuç olarak Çar Petro 60 bin askeriyle beraber Prut Nehri'nin gerisindeki bataklıklar arasında sıkışmış, savaş tamamen Osmanlı'nın lehine dönmüştür. Türk saldırısı sonrası Rus ordusunun geri çekilişte oldukça perişan duruma düştüğünü söyleyebiliriz. Tüm tarihçiler bu konuda hemfikirdir. Rusların tarihteki yükselişi bu hadiseyle yok olabilirdi. İçinde bulundukları çıkmazdan kurtulma yolları arayan Petro, son bir umutla kuşatmaya yarıp kaçmak için taarruz yapmaya karar vermişti. Teknik olarak bu imkansızdı. Osmanlı ordusu hem daha kalabalık, hem daha nitelikli, hem de daha moralliydi. Yeniçeri zaten Rus seferini severdi. Genellikle Doğu seferlerinde "İstemezük, geri dönelim" diyen, İstanbul'u özleyen Yeniçeriler sefer bölgesi Rusya olunca pek bir hevesli görülürlerdi. Her neyse Petro kuşatmayı yarmaya karar aldığı anda devreye karısı Katerina girdi ve Çar ile generallerini teslim olmaya ikna etti. O devrin savaşlarında barış isteyen tarafın yüksek meblağda bir fidye ödemesi gerekiyordu. Katerina mücevherlerini ortaya koydu. "Alın Çarım, hepsi size feda olsun" dedi. Generaller de bütün paralarını verdiler. Toplanan bu küçük hazine kuşatmayı kaldırması ve geri dönmesi için Baltacı Mehmet Paşa'ya gönderildi. İşte bu kısımda bir parantez açmak gerekiyor. Acaba Osmanlı'ya gönderilen tek şey hazine miydi? Katerina bu planın bir parçası mıydı? Neden fidye Katerina ile gönderildi? Katerina çadırda ne yaptı? Geldik asıl meseleye. Başlayalım. 1912'de geçmiş bilgilerden yararlanılarak yazılmış Alman tarihine göre Rus ordusu tam imha edileceği sırada Katerina 21 Temmuz akşamı Troika denen 3 atın çektiği araba ile paşanın çadırına gelip içeri girmiştir. Bu tarihte Baltacı 50 yaşında dipçik gibi bir delikanlıdır. Katerina ise 28 yaşında sülün gibi bir kadındır. Katerina'nın üzerinde siyah bir cübbe vardır. Hizmetkarları ellerinde sandıklar taşıyordur. Paşa Çariçe'yi şaşkınlıkla karşılarken Katerina
çadırın içinde bekleyen muhafızlara "Çıkın ve içeriye kimseyi almayın" demiştir. Baltacı da bir kafa işaretiyle herkesin çadırdan çıkmasını ima etmiştir. Yalnız kalınca Katerina üstündeki cübbeyi çıkarmış, ince bir elbiseyle, çadırda eline aldığı uzunca bir değnekle Baltacı'ya seslenmiştir. Güzel çadır kurmuşsun paşa. Böyle göndermelerle başlayan hadise Alman tarihi kroniklerinde saniye saniye betimlenmiştir. Bu münasebetin devamı küçük izleyicilerimiz sebebiyle anlatılamamaktadır. Osmanlı'dan Reisülküttab Ömer Efendi ise görüşme öncesi Çariçe'nin Baltacı'ya hitaben Siz Türkleri en iyi olduğunuzu iddia ettiğiniz konuda sınamak istiyorum. dediğini nakleder. Baltacı ise karşılık olarak lakabını kazandığı hasletlerini bir bir anlatmaya başlar. Baltacının lakabı zaten göbek çeperinden dizine kadar uzanıp sallanan baltasından gelmektedir. Baltacı uzun uzun kendini anlattıktan sonra sözlerini Katerinam bak, kapı gibi, akşamdan hazırladım baltanın sapı gibi. dizeleri eşliğinde bitirir. Katerina ve Baltacı baş başa sabaha kadar çadırda kalmıştır. Bu sürenin sonunda Çariçe'nin yüzünde ışıltılı bir gülümseme ile biraz da topallayarak çadırdan çıktığı söylenir. Baltacı'nın ise bitkin bir yüz ifadesiyle ayakta zor durduğu gözlenir. Nihayetinde Baltacı Rus heyeti uzaklaşırken ordusuna dönerek Kaldırın kuşatmayı, geri dönüyoruz. emrini verir ve ağır geçen diplomatik müzakereler sebebiyle istirahate çekilir. Bu hadise büyük bir savaşı önlemiş, hatta 68 kuşağının sloganı "Make Love Not War" yani "Savaşma Seviş" sözünün ilham kaynağı olmuştur. Aşkın savaşı önlediğini bu görüşme ispat etmiştir. Anlaşmanın imzalanmasından Sultan 3. Ahmet de memnun olmuştur. Baltacı Türk'ün gücünü tüm Rus milletine göstermiştir. Ancak ordusunu kuşatmadan kurtaran Çar 1. Petro'nun vaatlerini bir süre sonra yerine getirmemesi sadrazama karşı İstanbul'da bir muhalefet grubunun oluşmasına yol açmıştır. Kimi vezirler sultana Ben olsaydım çadırda daha uzun dururdum padişahım. Böylelikle barış da daha uzun sürerdi. Baltacı sade bir balon diye. diye serzenişte bulunmuştur. Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa ise kendini savunup durmuşsa da ortaya çıkan durum İstanbul'da yanlış yorumlara neden olmuştur. Netice olarak Sadrazam 20 Kasım 1711'de Sultan 3. Ahmet'in emriyle makamdan kovulmuştur. Bu da yetmemiş, daha sonra Midilli'ye sürülmüştür. Filhakika Osmanlı sadrazamının Rus kadınlara olan zaafı, basit bir kağıt parçasıyla anlaşmaya kabul etmesi ve bu anlaşmayla kandırıldığı gerçeği kabul edilecek iş değildir. Kendisine ve yanındaki mühim devlet adamlarına 7 araba dolusu mücevherat, para ve hediyeler yollanmasının ortaya çıkması akıbetini daha net bir şekilde şekillendirmiştir. Bu paralardan nasibini alan Sadaret Ketüdası Osman Ağa ve Sadaret Mektupçusu Ömer Efendi de idam edilmişlerdir. İdam edilirken "Biz çadırda yoktuk" diye bağırdıkları aktarılır. Baltacı Mehmet Paşa ise sürgünde 1712'de hayata veda etmiştir. Ölürken söylediği son sözleri "Ah Katerina ah" olduğu rivayet edilir. Katerina ise Rus milletini kurtardığı bu eylemiyle adını tarihe altın harflerle geçirmiştir. Zaferin en büyük galibi ise tartışmasız Büyük Petro olmuştur. Kendi canı yanında Rus tarihinin istikbalini kurtarmıştır. 1725 yılında ölümüne kadar reformlarına devam etmiş ve Büyük Rus İmparatorluğunu karısı Çariçe Katerina'nın fedakarlığı ile meydana getirmiştir. Peki hadise gerçekten böyle mi gelişmiştir? Gelelim hikayenin diğer versiyonuna veyahut hakikat olan versiyonuna. Modern dünyanın anlayış, arzu ve istekleriyle şekillenen, kadını sadece cinsel bir meta, erkeği ise bu meta karşısında her şeyi feda etmesi gereken saplantılı bir varlık olarak gösteren bu hikaye aslında bir palavradır. Üzüldünüz değil mi? Oysaki ne güzel hikayeydi. Günümüz dizileri gibi keşke gerçek olsaydı. Her nedense böyle hikayeler modern dünya algıları gereği olsa gerek bizleri sevindiriyor. Bir düğünde gelinin ve damadın gecenin bitişinde resmi olarak sevişmesi ve bunu bildiğimiz için düğün boyunca göbek atmamız bu türden araştırılması gereken bir psikolojidir. Mesela o akşam gelin ve damat kavga edip ayrılsa, halvet olmasa muhtemelen çoğu insan hüsrana uğrayacaktır. Boşuna oynadığına mı yanarlar, damada mı dertlenirler bilinmez. Hiç çoktan ertesi gün boşansalardı derler. Veyahut bu hikayede "Yahu Baltacı Paşa da bu işi yapsa iyi olurdu" diyen, böyle düşünen insanlar da vardır. Her neyse konumuza dönelim. Gerçek hikaye şöyledir.
Her şeyden önce Baltacı Mehmet Paşa, Serdar Ekrem olsa da sadrazam keyfiyle kuşatma kalkmaz. Savaşta bu kararı ancak harp divanı alır. Orada alınan kararların mevcut diğer vezirlerin ve diplomatik heyetin de kabul etmesi gerekir. Bunun için heyette bulunanların görüşleri alınmıştır. Büyük çoğunluk bu barış önerisini kabul etmiştir. Çünkü uzayan savaşta Yeniçerilerin rahatsız olduğu ve savaşın uzamasının ileride Osmanlı ordusuna sıkıntı çıkaracağı düşünülmüştür. Bütün bu olasılıkları düşünen Baltacı Mehmet Paşa, Rusya Başkomutanı Maraşal Şeremetiyev'in barış önerisini kabul etmiştir. Ardından meşhur Prut Anlaşması imzalanmıştır. Evet, anlaşmanın imzalanmasından başta Sultan 3. Ahmet de memnun olmuştur. Bu sayede Osmanlı tarafından Azak Kalesi geri alınmış ve Kırım'ın Rusya eline geçmesi önlenmiştir. Bununla da kalmamış, Çar yeni yaptırdığı kaleleri yıktırmış, Azak Denizi'ndeki donanmasına son vermişti. Ancak Çar 1. Petro'nun devam eden zamanda vaatlerini yerine getirmemesi sadrazama karşı İstanbul'da bir muhalefet grubunun oluşmasına yol açmıştır. Bu muhalefet ve paşa hakkında çıkarılan dedikodular İstanbul'da yanlış yorumlara neden olmuştur. Baltacı Mehmet Paşa ise barış şartlarının Osmanlı lehine olduğunu ve bunun büyük bir zafer olarak addedilmesi gerektiğini söyleyerek kendini savunmuştur. Ancak siyasetteki başarısızlığından dolayı 20 Kasım 1711'de 3. Ahmet'in emriyle sadrazamlıktan azledilmiştir. Diğer taraftan tarihçiler tarafından yapılan Rus ve Osmanlı kronikleri incelemelerinde Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa ile Çariçe Katerina'nın olay sırasında karşı karşıya geldiğine işaret eden hiçbir bilgi bulunamamıştır. Dahası Katerina'nın o sırada oralarda olduğunu gösteren bir kaynak da mevcut değildir. Ek olarak Katerina bu tarihte henüz Çar Petro ile de evlenmiş, Çariçe olmuş değildir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahi Baltacı'nın görevden alınması meselesinin çadırdaki şehvetten değil rüşvetten kaynaklandığını söylemiştir. Böyle bir olay Rum veya Avusturya tarihi kaynaklarında da yoktur. Katerina Sarayı Müdürü Olga Tartyanova da böyle bir olay yoktur, bunlar ancak edebiyat kitaplarında yer alabilir şeklinde konuşmuştur. Diğer taraftan yüzlerce cariyesi olan monarklara veyahut koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun vezirlerine sırf seks için şöyle böyle yaptı demek anakronizmdir. Elinin altında onlarca güzel eğitimli cariyesi olan adam bu türden zayıflıklar gösterebilir mi? Hadi gösterdi diyelim, böyle bir kadına kellesini, ikbalini değişir mi? Düşünmek gerekir. Evet, uğruna imparatorluk feda edilecek meşhur Katerina ablamız da gerçekte böyle bir dehşetengiz güzelliğe sahiptir. Bu tür hikayeler ve düşünceler gerçekten akıl dışıdır. Daha çok geçmiş çağı kendi şartları içinde anlamamak, günün anlayışına göre meseleleri eldeki meteyi tükettirmek için modernize etmektir. Tarih ile alakası olmayan mantık dışı bu hikayeyi çok sonraları yazarlar, eserleri çok satsın diye genişletmişlerdir. Zaten tarih amaç uğruna inşa edilen bir kurgu değil midir? Ama işin korkutucu yanı bu hikayeyi günümüze kadar gerçekmiş gibi intikal ettiren sözde aydınlardır. Siyasi çekişmelerde bir tarafı rencide etmek için silah olarak kullanılan bu hikayede işin ilginç tarafı kimileri "Baltacı'nın torunları geliyor" nevinden övünmekte, kimileri ise zayıflık, sapıklık, aşağılama şeklinde bir genelleme yaparak bir milleti küçük düşürmektedir. Sözün özü videomuzda görüldüğü gibi günümüzde her verileni yemeden önce şüpheyle düşünmek gerekir.